Selamlar, UFC 25'te yeni bir Rebuild bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte Nesne 2. Lig'de Bursaspor'u Trendyol Süper Lig'e yükseltmeye çalışacağız ama serbest oyuncularla yükselteceğiz. Biliyorsunuz bu yıl Nesne 2. Lig'de mücadele vermeye başladı Bursaspor. Sanırım şu an güncelde de 2. sıradalar. Şu anki Nesne 2. Lig'de. Gayet iyi ilerliyorlar. Tekrardan tabii ki de hedefleri Trendyol Süper Lig'e yükselmek. Eski zamanlarındaki gibi Bursaspor yeniden üstlere, hatta Avrupa'ya bile gitmek istiyor. Ben denedim zamanında Süper Lig'de mücadele vermiş takımları madem alt ligden üst liglere çıkarmaya çalışalım ve bunları böylelikle hani challenge şeklinde yapmaya çalışalım dedim. Ve bu bölümümüzde de Bursaspor'u serbest oyuncularla birlikte Trendyol Süper Lig'e yükseltmeye çalışacağız. Serbest oyuncularda da güzel isimler var aslında. O yüzden iyi olacağını düşünüyorum. O zaman söz uzatmadan bölümümüz başlasın. Evet, öncelikle Bursaspor'un tabii ki de kadrosuna bakacağız. 2025-2026 sezonunda güncel kadrosu nasılmış görelim efendim. Şu şekilde rezerv takımda pek bir rezerv yok. Biz tabii ki de rezerv falan ekleyelim. Çok böyle şey var mı acaba diye bakıyorum. Eksik oyuncusu, eksik böyle pek yok gibi. Bunlar niye ünlemler bilmiyorum. 4-3-3 Rolanti şeklinde oynuyor dizilişi. Genelde 60'lıklar var ilk 11'de ama yedeklere gelince 50'lere falan düşüyor. Bu şekilde bir kadrosunu gördük. Bir de kadro merkezinden tek tek sizlere göstermiş olayım. Merak edenler için. Bir de buradan bakalım. Bu arada takıma hangi oyuncuları getireceğimi ben de bilmiyorum. Çünkü serbest oyuncuların durumlarını bilmiyorum. Kimler var kimler yok diye, ama az çok iyi oyuncular olduğunu düşünüyorum. O yüzden birkaç tane güzel oyuncu çekeceğimizi tahmin ediyorum ve kadro merkezinden de gördük efendim. Şimdi ben transfer merkezine gideceğim ve transfer merkezine size bakın bu serbest oyuncularla anlaşacağız diyeceğim. Evet, transfer merkezine gelmiş durumdayız efendim. Size aday listemi gösteriyorum. Çok fazla genleri yüksek oyuncular var ama yaşları da bir hayli tabii ki de yüksek. Oyuncular da var. Serbest oyuncularda tanıdık yüzler de var. İyi oyuncular da var. Birden çok aslında fazla vardı. Ben onları böyle azalttım ama azaltmamız daha fazla gerekiyor. Çünkü kaleci baksana 4 tane kaleci seçmişim. Gördüğünüz gibi. Avesado, Mier, Malagon ve Ivusic diye. Sağ beklerde Calabria, Leo Dubois, Karstrop, Sanchez. Stoperlerde Diallo, Divie, Ciku, Kimpembe, Nino, Umtiti, Saceres. Çok fazla stoperde şeyler çok fazla. Sol bekte Atiat, Conan, Luan Perez, Regulion, Santos var. Sağ açıkta Hakim Ziyech. Sağ kanatta oynuyordur bu. Merkez ofansifte oynuyormuş. Sağ kanata çeksek belki ünlem çekebiliriz diye işte. Wendel var merkez ofansifte. Verratti var. Tanıdık bir isim. Sonrasında Sanchez, Sensi, Getson Fernandes, Chavez, Luis Alberto. Sağ kanatta tek Rodriguez diye bir oyuncu var. Onu Ziyech ikisi sağ açık kanat diye görüyorum onları. Santafar'da Korea. Gondu diye genç bir isim var, 24 yaşında. Anthony Martial, Mitrovic, Ocampos, Claudinho, Huerta, Saint Maximin, Neymar. Tabii Neymar, Saint Maximin, Huerta, Claudinho sol kanat. Bunlar da Santafor, Korea, Gondu, Martial, Mitrovic, Ocampos. Gerçekten de bayağı bir fazla gördüğünüz üzere efendim. Böyle bir transfer merkezi oluştu ama tabii ki de azaltmak da lazım açık konuşmak ise. Bazılarıyla anlaşıp bazılarıyla anlaşmayacağım artık. Onları kendim ayarlarım diye düşünüyorum. Ben transferleri yapayım, geliyorum. Evet, ben burada mikrofonu açtım zannettim ama açmamışım. Öyle boşu boşuna konuşmuş durmuşum. İlk transferimizi yapmış oluyoruz efendim. Neymar Junior bize katılıyor. Neymar Junior da bu arada 1 yıllık
anlaştık. Zaten futbolu bırakacakmış Neymar ama bir yıllık içinde bizim için gayet ideal olduğunu düşünüyorum. Çünkü bize katacaktır. Nesne ikincilikte yükselmemize katkı sağlayacaktır kendisi. Neymar Junior da evet formayı giydi efendim, gördüğünüz üzere. Hoş geldin Neymar Junior diyoruz. Dünya yıldızı Bursaspor'da. Evet, ikinci transferimizde tanıdık bir yüz. Hakim Ziyech oluyor efendim. Hakim Ziyech'te görüyoruz. Hakim Ziyech'te sağ açıkta gerçekten de yeni, overall'ı gayet iyi, ideal. O yüzden de onu kadroya kattık tabii ki de. Tanıdık bir yüz. Hakim Ziyech de geldi. Arkadaşlarıyla konuşuyor ve formayı giyecek. Umarım Hakim Ziyech bizde oynar efendim. Evet, üçüncü transferimiz Kimpembe oluyor efendim. Biraz önce bir önceki şeylerde sesim duyuldu mu bilmiyorum, inanın. Belki mikrofonu açmamış olabilirim. Oralarda konuştum ama oyuncular geldi şöyle böyle vesaire dedim ama mikrofonu kapatmış olabilirim, bilmiyorum. Kimpembe'yi de kadromuza kattık hocam. Hoş geldin Kimpembe diyoruz. Evet, bir önceki Neymar, ilk transferimiz Neymar Junior ve ikinci transferimiz Hakim Ziyech'te mikrofonu açmayı unuttuğum için konuşmuşum ama duyulmamış sesim. Haliyle onu bir düzenleme ekleyeceğim ya da kısa kısa kesip sizlere göstermiş olacağım. O kadar da muhabbet ettim sizle ama unutmuşum mikrofonu açmayı. Yapacak bir şey yok. Önemli transferlerde bile sesim kaydedememiş sizi. İyi mi Allah'ım yarabbim ya. Kore'de formayı giydi efendim. Evet. Şimdi gördüğünüz üzere Marco Verratti geldi efendim. Marco Verratti'yi de kadroya kattık. Güzel bir kadro olduğunu düşünüyorum. Keşke Neymar transferiyle Ziyech transferinde de sesim duyulsaydı. Güzel şeyler anlatmıştım ama sağlık olsun diyorum. Orayı düzeltmem gerekiyor. Dediğim gibi ya üstüne ekleyeceğim sesimi ya da kesip sadece o kısımları, transfer olduğu kısmı, formayı giydiğini göstereceğim ya da Verratti de formayı giydi efendim. Ona da hoş geldin diyoruz. Takıma hoş geldin. Evet, sağ beke de bir takviye yaptık. Karsdorp. Onu da takıma kattık. Gerçekten de iyi oldu. 3 yıllık bir anlaşma yaptık Karsdorp'la. Karsdorp da formayı giydi. Evet, kalecimiz, file bekçimizi de aldık. Acevedo. 77 geni var. 3 yıllık bir anlaşma sağladık onunla. O da formayı giydi. Yeni file bekçimiz Acevedo sizlerle birlikte. Evet, bir diğer transferimiz Luis Alberto oldu efendim. Evet, bir diğer transferimiz Sergio Reguilon oluyor efendim. Ona da hoş geldin diyoruz kendisine. Sergio Reguilon'u da kadromuza kattık efendim. Hep aynı şeyler döndüğü için, animasyonlar döndüğü için, hani aynı gelişler döndüğü için artık pek geçiyorum onları. Zaten bir kısmını göstereyim, artık göstermeye de bilirim. Reguilon da formayı giydi efendim. Sergio Reguilon derken aklıma Sergio Ramos geldi hocam. Sergio Ramos da vardı, doğru, onu gözden kaçırmışım. Sergio Ramos da serbestlerde yerini aldı. 39 yaşında, 83 geni var. Takıma getirdik tabi ama 2 yıllık anlaştık. Düşecekti illaki ama bir senede bile bizi hani üste çıkarsa yetecek Sergio Ramos, aynı Neymar gibi. Bu yüzden iyi olacağını düşünüyorum. Bir efsaneyi daha kulübe getirdik. Hoş geldin Sergio Ramos. Evet, Mitrovic'i de getirdik efendim. Mitrovic'e de hoş geldin diyoruz. Ben tabi bu videoyu gece vakti aldığım için kaydı. Birkaç ufak aksilikler yaşıyorum. Biraz önce anlatırken mesela sesi kapatmıştım. Mikrofonu açmamıştım biliyorsunuz. Ardından bu sefer de kendi görüntümü kapatmışım. Konuşmuşum ama inşallah kaydı almışsınız. Sergio Ramos'u da almıştık. Eğer çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum kayıtta. Onda da güzel konuşuyordum ya. Hep güzel konuştuğumda inşallah kayıt almıştır. Size son göstereceğim isim Mitrovic oluyor. O da formasını giyiyor efendim. Mitrovic'e son kez gösteriyorum. Transfer ettiğimizde. Evet, bazılarını transfer ettim. Çoğunu hani seçmiştim zaten. Yeterli kadarıyla transfer yaptığımı düşünüyorum. Hala
transfer merkezinde serbest oyunculardan seçtiklerim bayağı bir var ama ben bu oyuncuları aldım. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Burada tek şeklinde göstereyim. Sonrasında da kadroda göstereceğim. Kadroyu düzenleyip. Neymar aldık ilk transferimizde. Sonrasında Ziyech, Kimpembe, Correa, Verratti, Karsdorp, Acevedo, Luis Alberto, Reguilon, Sergio Ramos, Mitrovic, Carvalho, Oriol Romeu, Camara, Malagon, Ciku, Gedson Fernandes, Conan, Nino, Chavez, Claudinho, Anthony Martial, Rodriguez, Diviev, Huerta. Bu şekilde kaç tane transfer yaptık? Bayağı bir transfer yaptık. Şimdi kadroda görün bir de transferlerimizi. Evet, kadroya geldiğimizde de kadroda bu şekilde gördüğünüz gibi bu şekilde bir diziliş yapıldı. Orijinal dizilişini bozmadım. 4-3-3 rölanti oynadığım gibi bozmadım. Sadece gerekli mevkilere transferlerimizi yaptık. Zaten ilk 11'imiz tam transferler. Yedeklerimiz de tam transferler. Rezerv takımında da 2-4-5 tane oyuncumuz var. Geri kalan Bursaspor'un kendi oyuncuları. Bursaspor'da bazı oyuncuları, yaşlı oyuncuları ve mevkilerinde fazla olan oyuncuları gönderdim. Bazı isimleri tuttum ama mesela İlhan Depe gibi, sonrasında Musa Çağıran gibi tanınmış oyuncuları tuttum. Bu şekilde de bir tablo olmuş oldu efendim. Bence Nesne 2. Lig'den Trendyol 1. Lig'e yükseliriz diye düşünüyorum. Zaten bazı oyuncular da bir senelik oynayacaklar. Mesela Neymar, sonrasında Carvalho, mesela Adana Oriol Romeu gibi, onların mevkilerine de transfer yaptım. Merkez defans orta saha getirdim mesela. Ayrılanların yerine de şey yapacağım. Bu şekilde bir tablo oldu. Şimdi lig tablosuna gidelim. Lig tablosuna bakalım. 2025-2026 sezonunda Nesne 2. Lig'de hangi takımlar mücadele ediyormuş? Evet, Bursaspor beyaz grupta mücadele veriyor ve beyaz grubun takımlarını göstermiş olalım ve şimdi de kırmızı grubun takımlarını göstermiş olalım. Nesne 2. Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edeceğiz. Bu sezon Nesne 2. Lig'de direkt sezon sonuna gideceğiz efendim. Bakalım sezon sonuna geldiğimizde bizim kurduğumuz serbest oyuncularla takım neler başarmış. Ben yükseleceğimizi düşünüyorum. Tabii yanılabilirim. Bazen böyle olabiliyor. Düşündüğüm şey olmuyor falan. Sürprizlerle dolu oluyor. Ama inşallah yükseliriz diyorum ve sezon sonuna doğru geçiyoruz. Evet, sezon sonuna geldik. Bakalım Bursaspor ne yapmıştık de. Evet, lig tablomuza baktığımızda da Bursaspor'un şampiyon olarak çıktığını görüyoruz. Hem de büyük bir farkla çıkmış. Bursaspor 36 haftada 29 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet almış. 91 atadan golde kalesinde 25 gol görmüş. 66 avarajda 91 puanla Trendyol 1. Lig'e yükselmiş. Diğer takımları şöyle göstermişim. Kırmızı grupta da Kastamonuspor lider olmuş, yükselmiş. Güzel. Güzel. Gerçekten de güzel. İyi de gol atmışlar. 91 tane gol atmışız. 25 tane gol yemişiz. 3 mağlubiyeti kim aldık onu merak ettim, açık konuşmak gerekirse. Simülasyon edilirken ben de bakmıyorum bu arada. Tabii de heyecan kaçmasın diye. Sizlerle birlikte bakıyorum. Ama merak ettim. 91 gol de iyi atmışız. 91 gol atıp 91 puan toplamışız. Evet, takıma bakalım bir de. Takımdan ayrılanlar olacak. Sergio Ramos gidecek mesela. Sonrasında Neymar da gider. Neymar düşmüş mü? Neymar'ın genini hatırlamıyorum ya. 83 müydü ki? Düşmemiş ama herhalde. Yanlış görmüyorsam. Yo, 87 değil miydi Neymar ya? Bayağı bir düşmüş herhalde. Tabii yaşlar şey olunca düşenler de olmuş ama artı verenler oldukça fazla, gördüğünüz üzere. Kadroyu da şöyle bir göstermiş oldum. Şimdi kadro merkezinden istatistiklere bakalım. İstatistiklerde de kim ne yapmış görelim. Mitrovic 33 maç oynamış. 16 gol 2 asist katkısı var. Kore'ye 6 maçta forma şansı bulmuş. 2 gol atmış. Onda da Martial bir kere bulmuş. Onda da katkısı yok. Rodriguez 32 defa şans bulmuş. 8 gol 7 asist katkısı var. Huerta hiç bulamamış. Neymar 32 maçta 17 gol 14 asist, bayağı iyi. Bu arada Claudinho 6 maçta 2 gol. Sonrasında Ziyech'i hiç oynatmamışlar. Ziyech -1'e düşmüş hatta. Ziyech'i niye oynatmadı? Yerine o genç oyuncuyu oynattılar ondan dolayı, ama Ziyech'e de şans verseydiniz iyi işler yapardı.
Gedson Fernandes 11 maçta 5 gol 1 asist. Chavez 19 maçta 6 gol 3 asist. Verratti 25 maçta 1 gol 2 asisti var. Luis Alberto 32 maçta 13 gol 14 asist, bayağı iyi. Hem de asist ve golünde çok iyi Luis Alberto. Sonrasında Kamara da şans bulmuş. Rezervlerdeydi bu oyuncu. 15 maçta 2 gol 60. Carvalho 23 maçta 3 gol 6 asist katkısı var. Oraya 2 defa oynamış. Zaten bu ayrılır sezon sonunda. Evet, diğerlerini de görsek Karsdorp mesela 26 maçta 1 gol 2 asist katkısı var. Kimpembe 5 maçta, Ciku 12 maçta 1 gol kaydetmiş. Sergio Ramos 4 maçta forma şansı bulmuş. Zaten gidecek, yaşı 40'a geldi. Didier 22 maçta 4 gol. Reguilon 32 maçta 6 asist katkısı var. Conan 4 maçta hiç katkı yok. Avesedo bir kere forma giymiş. Kimi soktunuz onun yerine ona? Mataşlı diye bir 60'lık oyuncuyu sokmuşlar. Avesedo mesela, Acevedo mesela 30 yaşında ama 78 geni var, ama 60'lık oyuncuya daha çok şans vermişler. Demişler herhalde ileri uçlardaki şeylerimiz iyi. Simülasyon öyle düşünmüş demiş. İlerideki kadromuz güzel. Kalede de bari genç oyuncuyu yetiştirelim diye düşündülerse gayet iyi düşünmüşler bu arada. Evet, Trendyol 1. Lig'e yükseldik efendim ve Ziyech bırakıyormuş zaten. Bazı oyuncularla da yine bir sözleşme uzatması yaptım. Görüştüm, Carvalho'yu tuttum. Kimpembe gidecekti, tuttum. Sonrasında Luis Alberto ile Verratti ile de yine bir sözleşme uzatması yapmış durumdayım. Musa Çağran takımdan ayrılmış ve bazı oyuncular da kiralık listesinde, hani kiralık gitmek istemiş. Onları da dile getirmiş olayım. Şu anlık bir sıkıntı yok. Kadroda çok eksilme yaşarsa tabii ki olaya atacağız. Sergio Ramos zaten bırakacak. Onun yerine artık Ciku geçer diye düşünüyorum. Hatta Sergio Ramos'u da şöyle alalım. Bırakacak çünkü. Ciku'yu oraya alalım. Şuradan da bir stoper Didier'i çekelim madem. Sonrasında Ziyech de gidiyormuş zaten. Biz Ziyech'in yerine sağ açık bir oyuncu bulursak fena olmaz. Ziyech gideceği için bir sağ açık transferi yapılabilir. Bunun dışında diğer oyuncular da duruyor. Eksilenler olursa tabii ki de gene bir el atarız. Şu anlık eksilen yok gibi. Evet. Sadece Ziyech'in yerine birini bulmamız lazım. Bu sezon da oynayacak herhalde Ziyech ama sezon sonunda futbolu bırakacak diye bir bilgi var. Bir sağ açık transferi yapabilirim ama şimdi biz bir lig tablosuna bakalım öncelikle. Evet, lig tablosuna bakıyoruz. 2026-2027 sezonu Trendyol 1. Lig tablosunda bu şekilde. Alanyaspor düşmüş bu arada. Üstten. Karagümrük düşmüş. Kasımpaşa düşmüş. Bu şekilde bir tablo oluşmuş efendim. Evet, Hakim Ziyech'in yerine ne olur ne olmaz diyerekten, hani bu sezon başında da belki bırakır gider, belli olmuyor çünkü. Dedim bir oyuncu getirelim o sağ açık durumuna ve serbestlerden tabii ki de alıyoruz. Serbest oyunculardan bir tane oyuncu çektim, Lainez diye bir oyuncu. Genç de bu arada, 26 yaşında. Lainez'i takıma katmış oluyoruz. Evet, ilginç bir şey söyleyeyim. Angel Kore'ye gitmiş bizden. Sonra bir daha geldi serbestlerden. Santrafor eksikliğimiz vardı. Angel Kore'yi aldık yeniden. Evet, genç bir serbest oyunculardan sağ bek aldık. 18 yaşında. Birisi gayet iyi overall'ı da. Evet, bir sağ bek daha çektik. Onun da overall'ı gayet iyi. Rotasyon yaparsak rezervlerde falan iyi bir sağ bek almış olduk yine. Evet, bir tane de merkez ofansif aldık. Eric Daniel Sanchez. Bu ilk şeyde, bu lige yükselmeden önceki listemizdeydi. Duruyor hala. Bunu almamışlar. Ben de dedim madem alayım merkez ofansif olarak. Eric Daniel Sanchez 79 genlik, ismi de kadromuza kattık efendim. Evet, kadroya göz attım. Olduğunca bence yeterli kadronun derinliği. Sol bek 2 tane var. Ekstra olarak güçsüz ama
Bursaspor'un kendi sol beyi var. Ben de sol bek transferi yapmadım ama onun dışında diğer mevkilerimizde şu anlık adamlarımız, oyuncularımız var, oyuncularımız var. Sezon sonuna geçeceğiz ve bakalım Bursaspor Trendyol birincilikten Süper Lig'e yükselmiş mi göreceğiz. Yani biraz tedirginim yükselecek, yükselmeyecek mi konusunda ama inşallah yükseliriz diyorum. Haydi sezon sonuna geçelim. Geldik sezon sonuna. Merak ediyorum bakalım ne olmuş. Evet, Bursaspor Trendyol Süper Lig'e yükselmiş. Oh be, var ya, serbest oyuncularla direkt yükseldik hocam. İyi oldu. Tedirgindim açık konuşmak gerekirse, yükselemezsek bir daha mı böyle simülasyon yapacağız falan filan diye düşünüyordum. Bu videolar uzun sürüyor biliyorsunuz. Ve iki sezonda da başarılı şekilde Trendyol Süper Lig'e yükselmiş olduk ve bölümümüzü tamamlamış olduk burada. Başardık yani rebuild'ımızı ve gelelim bakalım. 38 haftanın sonunda 26 gol 10 beraberlik 26 gol 38 haftanın sonunda 26 galibiyet 10 beraberlik 2 mağlubiyet almışız. 70'e atılan golde kadar 38 gol görmüş, 37 avarajda 88 puanla birinci sırada tamamlamışız ve bir üst lige yükselmiş. Yani Trendyol Süper Lig'e çıkmışız efendim. Kaç yeniliydik? 2 yenilgi mi aldık? 3 yenilgi mi? 2 kere mağlup olmuş. Kimlere acaba mağlup olduk bilmiyorum. O yüzden diyemeyeceğim. Ziraat Türkiye Kupası'nda da herhalde kupada da ilerlemişiz sanırım. Aynen, kupayı da almışız. Helal lan. Vallahi helal. Hem Trendyol 1. Ligi kazanmış hem de kupayı almışız. 3-2 Galatasaray'ı mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda sahibi olmuşuz. Vay, bayağı bir iyiyiz gerçekten de. Hemen kadroya geliyorum. Kadro birbirleriyle anlaşıyor. Mutlular, iyiler. Ciku sadece vermiyor. Onun dışında diğerlerinin hepsi artı şeklinde veriyor. Ayrılanlar olduğumuz Ziyech gidecekti güya aslında. Ben ayrılıyorum dedi ama ayrılmamış. Bu sezondan sonra gidecek büyük ihtimalle. Ramos bırakıyordu. Bu sezon mu bırakıyormuş Ramos? Ramos da bırakıyormuş. Zaten overall'ları düşmüş onların. Kadro gayet böyle olmuş. Kore'yi da 81'de aldığında 80'e düşmüş kendisi. Gelson Fernandes artmış bu arada. Şöyle hemen istatistiklere gelip istatistiklere bakacağız. Mitrovic 38 maçta tüm şeyde giymiş formu, 20 gol, biraz katsız. Kore'ye 9 maçta 1 gol. Martial 2 maçta katkı yok. Huerta 2 maçta 1 gol. Claudinho da hepsinde forma giymiş. 38 maçta 13 gol, 9 asist katkısı var. Ziyech zaten giymedi forma. Sanchez 14 maçta 5 gol 2 asist. Gelson Fernandes 37 maçta 15 gol 4 asist. Chavez 24 maçta 5 gol 5 asist. Verratti 14 maçta 1 gol kaydetmiş. Luis Alberto da 11 maçta 1 gol 4 asist. Nesne 2. Lig'de zamanında Luis Alberto çok iyi istatistik yakalamıştı. Burada biraz altında kalmış artık. Kamara 13 maçta 1 asisti var. William Carvalho'nun da William Carvalho tabi yaşı gereğiyle eksi düşmüş ama 23 maçta 4 gol 6 asist katkısı var. Diğerlerini de şu şekilde görmüş olalım. Karsdorp mesela 35 maçta 1 gol 2 asist katkısı var. Böyle diğerlerini de görmüş olduk efendim. Evet, videomuzun aslında burada sonuna geldik. Süper Lig'e yükseldik. Bizim hedefimiz Süper Lig'e yükselmekte. Ama hiçbir şeye dokunmadan bir de bu takımın kalan oyuncularıyla beraber Süper Lig'de de bir simülasyon etmek istiyorum. Bakalım simülasyonumuzda Süper Lig'de ne olurdu? Onu hep beraber şimdi sizlerle beraber göreceğiz. Evet, geldik sizlerle beraber Trendyol Süper Lig'e 2027-2028 sezonundaki takımları tek tek görelim sizlerle beraber. Biz yükseldik biliyorsunuz tekrardan. Giderken göremedik. Şöyle tekrar göstereyim en azından. Kaçtı şimdi. Konferans ligine geçtik bir anda. Şöyle yukarı çıkarak da görelim sizlerle beraber. Evet, 2027-2028 sezonu Trendyol Süper Lig'in takımlarını gördük sizlerle beraber. Evet, kadro merkezinden de artık oyuncularımızı görün. Mesela 12 ay içinde bitiyormuş sözleşmesi. Aynı şekilde Kayıcık transfer isteği göndermiş. Transfer şeyine gitmiş. Sonra Ciku'nun
bu yıl içinde bitiyor artık. Zaten biz de bu yıl için yapacağız. Başka böyle yakınlarda biten varsa sözleşme görüşmesi yapıp düzelteceğim ama şu anlık yok gördüğüm kadarıyla. Oyuncuların hepsi kiralanma isteği göndermiş. Mesela Huerta sol açık. Başka sol açığımız var mı? Şu arkada sağ kanat soluk şey oynuyor. Claudinho var gerçi sol açığımız. Tamam, zaten transfer yapmayacağım. Bu yılda sözleşmeleri bulunuyor. Kadroya gideyim, bakın kadroda düşüklük yaşanmış mıyız? Yok, kadroda birbirleriyle anlaşıyor. Gördüğünüz üzere şu şekilde bir tablomuz olmuş. Tabi bazı oyuncular ayrılmış çünkü rezervlerimiz daha fazlaydı gördüğünüz üzere. Ayrılanlar olmuş. Ne yapacağız? Şimdi sezon sonuna geçeceğiz ve Trendyol Süper Lig'de en son getirdiğimiz kadro serbest oyuncularla Bursa Spor Trendyol Süper Lig'de ne yapacak? Ligde kalacak mı? Düşecek mi? Şampiyon mu olacak? Yoksa şimdi ligden düşme ihtimali var mı? Var. Ama çok az diye düşünüyorum ben. Ligi şampiyonluk olarak bitirir mi? Zannetmiyorum. Şampiyon olamayız diye düşünüyorum. Ama sürpriz tabii ki de. Bir de belki ligi ikinci, üçüncü sıralarda bitirme ihtimalimiz var. Belki de ortalarda bitirmemiz var. Ama düşeceğimizi zannetmiyorum. İnşallah da öyle olur. Biz zaten rebuild'ımızı gerçekleştirdik, başardık zaten ama yine de tabii ki ligde kalmayı istiyoruz. O zaman haydi Trendyol Süper Lig'de sezon sonuna geçiyoruz ve Bursaspor ligde kalmış mı, düşmüş mü görüyoruz. Evet, sezon sonuna geldik ama şöyle bir durum oldu. Şimdi biz Trendyol Süper Lig'e çıktık ya. Hani Trendyol Süper Lig simülasyon ediyoruz. Biz de Türkiye Kupası oynuyoruz haliyle. Sonrasında ben şöyle geldim. Hani bitmiş bir de şöyle baktım ekrana. Sonra baktım. Bursaspor UEFA Ligi'nde Rennes'le maç yapıyor falan. Allah Allah dedim. Sonra aklıma geldi. Hani UEFA Avrupa Ligi'nde, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de var gerçi. Ve Konferans Ligi'nde mesela FC'nin anlaşamadığı takımların yerine böyle ülkelerden rastgele takımlar alıyor. FC'de bizi seçmiş, Bursaspor seçmiş. Şimdi tamam mı? Bursaspor da UEFA Avrupa Ligi'ne gitmiş durumda. Yani gerçekçilik tabii yok. Tabii serbest oyunculardan aldık falan filan ama yine de tabii konseptimiz serbest oyuncularla Trendyol Süper Lig düzenlemekte ve tabii de benim dahi kafamın aklımdan ucunda bile geçmeyen bir şey, UEFA Avrupa Ligi'ni oynuyoruz şu an. Çok ilginç bir durum oldu. Bir gülme geldi bana. Şimdi puan durumuna baksana, ilk öncesinde ligi de oynadık demek ki. Ligde oyunu ikinci sırada bitirmiş UEFA Ligi'nde. 8 maçta 14 puan toplamışız. UEFA Avrupa Ligi'nde. Süper Lig'de de 3. sırada bitirmiş Süper Ligi bu arada. 34 hafta 24 galibiyet, 5 beraber, 5 mağlubiyet, 67 atılan golde kalemiz 31 gol, 36 avaraj, 77 puanla 3. sırada bitirmiş. Galatasaray şampiyon olmuş. Şöyle aşağı inerek de diğer takımları da göstereyim. Zira Türkiye Kupası'nda yine final oynuyoruz. Finali bir önceki şeyde Trendyol Bilecik'te Galatasaray'la oynamıştık. Galatasaray 3-2 yenerek finalde kazanmıştık. Yine Galatasaray'la eşleşmişiz. Yine UEFA Avrupa Ligi'nde ben ligde dediğim gibi 12. sırada 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alıp 10 gol atıp 8 yediğimiz gol, 2 avaraj, 14 puanı topladık. Playoff oynamış mıyız? Playoff oynamış olmamız lazım playoff'u ya. Sanki 9 tane gitmiyor muydu ya? Oynadık, gördüm. Rennes o zaman. Ben ekrana baktığımda Rennes demek ki playoff maçı atıyorlarmış o ara. Playoff'u geçmiş. Son 16'ya gelmişiz. Son 16'da Braga'yı geçmişiz. Çeyrek finale geldiğimizde de Sociedad'la 2-1 mağlup etmişiz toplam skorda. Şimdi Leipzig bize ilk ayak 2-1 mağlup etmiş. Bu şekilde görmüş olduk. İlginç oldu tabii ki de. Kafamda bu yoktu ama dediğim gibi sürprizlerle de olsun. Şimdi kadro böyle. Ayrılan olmuş mu bilmiyorum. Ayrılan olmamış sanırım. Şimdi kadro merkezine gelip istatistiklere bakalım.
UEFA Avrupa Ligi'nde devam ettim bu arada. Alakasız ama istatistiklerde şöyle, en azından görmüş olun. UEFA Avrupa Ligi'leri de eklendi. Türksel Süper Kupa da eklenmiş. Ne alakaysa biraz anormallik var. Türksel Süper Kupa ne alaka bilmiyorum. Ha, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandık, doğru. Ne alaka diyorum ben de, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmıştık ya. Türksel Süper Kupa'da ne oldu acaba? Bakmadım hiç, biliyor musunuz? Aklıma gelmedi hiç. Ona da bakalım bir, Türksel Süper Kupa'da ne olmuş, ne bitmiş. Bunları da görelim sizlerle beraber efendim. Hemen ofise gelelim. Şurada Türksel Süper Kupa'ya bakalım. Türksel Süper Kupa'da da penaltılarda Türksel Süper Kupa'yı kazanmışız. Galatasaray şampiyon olmuş gene. Bu yıl da şampiyon olmuş. Önceki yıl da şampiyon olmuş. Galatasaray'da ve yine kupa maçında yine Galatasaray'ı 4-1 penaltılarda mağlup etmiş. Şimdilerde yine mücadelemiz var. Tabii ki de Galatasaray'la. Şimdi biz ilerleyelim, görelim bakalım ne olacak, ne bitecek. Bizim ilk maçımız, şu an önümüzdeki maç Leipzig'le mücadele ediyoruz. Leipzig'le yenilebiliriz bu arada. 2-1 mağlup olmuşuz öncesinde zaten de. Şimdi kaybedebiliriz. Hemen şöyle yapıyoruz. Yarı profesyonele çektim bu arada. Hani kazanalım diyerekten de Avrupa Ligi'ni görünce. Şimdi evet, 5-4 mağlup olmuşuz. 3-3 yapmamıza rağmen mağlup olmuşuz. Tamam, hız kesmeden devam. Liverpool buradaymış, doğru. Liverpool Leipzig final maçı varmış. Biz elenmişiz. Çok ilginç olaylar gördüğünüz üzere ve Türkiye Kupası'na hemen gidiyoruz. Türkiye Kupası mücadelesini yapıyoruz ve ardından da videomuzun sonuna geliyoruz. Beklenmedik bir son yaşıyoruz Rebuild'de. Ben de sizler gibi son yaşıyorum. Yarı pro şeklinde ayarlamıştım. Avrupa Ligi'ni görünce dedim ki Avrupa Ligi'ni kazanabilirsek diyerekten yarı pro'ya çekmiştim. Normalde şeydeydi. En iyi oyuncudaydı. Oradan çektim. Ben dedim belki kupaya o kadar gittik. Görünce dedim belki yarı pro'da da kazanır falan ama olmadı düşündüğüm gibi. Hemen buraya geldiğimizde de yine Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oluyoruz. Bu arada Trendyol birincilik kupamız var. Ziraat Türkiye Kupamız 2 tane oldu. Bir Türksel Süper Kupamız var. Gayet iyi bir şekilde gerçekten de serbest oyuncularla baya bir ilerledik. Avrupa Ligi'ne bile gittik. FC'nin bize şans vermesiyle birlikte. Hatta çeyrek final mi oynadık? Çeyrek final oynadık ya, inanılmaz değil mi? Şöyle durumları da göstermiş oluyoruz. 3-2 kazanmışız. Hep de bir farkla ya da böyle kıyasıya mücadele geçip penaltılarda kazanıyoruz Galatasaray karşısında. Evet, videomuzun burada sonuna geldik. Çok ilginç bir rebuild gördük sizlerle beraber. Avrupa Ligi gitmemiz beni koparttı. Gerçekten orada bir koptum. Bu şekilde de sürprizli bir son oldu rebuild'ımız. Videomuzun burada sonuna geldik. Farklı videolarla yine karşınızda olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.